Selamlar. Bugün Stable Diffusion adlı yapay zekayı kullanarak nasıl kendimize oyun asetleri üretebiliriz? Buna bakacağız. Neden Stable Diffusion AI'ını kullanıyoruz? Midjourney veya Dolly gibi AI'ları kullanmıyoruz diye sorarsanız Stable Diffusion'ın %100 açık kaynak kodlu olması ve ücretsiz olması sebebiyle hani sizin herhangi bir ekstra bilmem 30 kullanımdan sonra 25 kullanımdan sonra gibi süreçlerde ekstra para ödemenize gerek kalmayan bir şey. Tamamen bilgisayarınızı indirip kuruyorsunuz ve ücretsiz şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Birkaç gün önce birkaç video gördüm. Bu AI'ları kullanarak nasıl oyun asetleri üretebileceğimize dair. Hem oradaki taktikleri de göstereceğim. İşlerinden biri benim çok ilgimi çekti. Garip gelmişti. Diğerinde ise Midjourney üzerinden tekrar edebilen bir texture oluşturup onu materyale dönüştürmekti. İkisini de göreceğiz. Önce Stable Diffusion'un kurulumuyla başlayalım. Hatta kuruluma geçmeden ben bir YouTube'da arattım. Acaba herhangi bir Türk bu konu hakkında bir içerik üretmiş mi, bir video üretmiş mi diye. Bir tane kanala denk geldim. Oradaki arkadaş şeyden bahsediyordu. Stable Diffusion yeni bir tane proje başlatmış. Herhalde aynı gruptur diye tahmin ediyorum. Kendi sitesinde vardı çünkü. Dream Studio diye. Bu Dream Studio'da da aynı şekilde kredi mevzusu mevcut. Yani sizin belli bir kullanımdan sonra para ödemeniz gerekiyor. Hani oradaki arkadaş da şey diye demiş. Hani Stable Diffusion'da aslında paralı demiş de hani haberiniz olsun, kendi bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra tamamen ücretsiz şekilde istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Tekrar etmiş olalım. Hatta kendi bilgisayarınıza indirmeden Google Colab üzerinden kullanmanızın yolları da mevcut. İnternette bununla ilgili videolar var. Fakat ben kendim Google Colab'a çok hakim olmadığım için ve nasıl kullanıldığını bilmediğim için oraya değinmeyeceğim. Sadece programı indireceğiz. Kendi bilgisayarımız üzerinde kuracağız. İlk olarak e, bir tane rehberimiz mevcut. Yani adına fazla takılmayın. Adını ben koymadım. Rehberi hazırlayan kişi koymuş. Bu kaydımızı açıyoruz, rehberimizi. Kayıt kısmına tıklıyoruz ve adım adım bize nasıl kurulum yapacağımızı anlatıyor. Adım 1, git yükleyin diyor. Kendisi buraya linkini de koymuş. Bastığınız zaman direkt bir tane exe dosyası inmeye başlar. İsterseniz daha güncel sürümünü de kullanabilirsiniz, bilmiyorum. Belki link sürekli güncel sürümü indirtiyordur. Git'i kurarken dikkat etmeniz gereken şey, kurulum esnasında şu tarz bir ayarı var. Burada Git 5 seçili olması gerekiyor. Buna dikkat edin diyor. Emin olun diyor kurarken. İkinci adıma geldik. İkinci adımda herhangi bir yere sağ klik atarak Git 5 Year'ı seçin diyor masa üstünüzde. Sağ tıkladığınızda göreceksiniz. Oraya Git clone ve projenin GitHub adresini yazıp Enter'a basın diyor. Girin diyor. Bunu yaptığınız zaman şey olacak. Bir tane klasör açılacak ve GitHub adresinden programın dosyaları otomatik olarak oraya indirilecek. Bunu yapmak istemiyorsanız, biraz karışık geliyorsa size, ama unutmayın, burada da hani her türlü Git'i kurmanız gerekiyor. Buradaki GitHub adresine gidin, kopyalayın, tarayıcınızda açın. Projenin dosyalarını burada göreceksiniz. Şurada kod kısmı var. Buraya tıklayıp download zip derseniz bu proje, bu program RAR'lı bir şekilde inecektir. İndikten sonra masaüstünüze herhangi bir yere programı çıkartabilirsiniz. Üçüncü adım, Hugging Face üzerinden AI modeli indirin diyor. Bu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Belki bir AI'ın belli bir seviyeye kadar geliştirilmiş hali tarzı bir şeydir. Emin değilim. Fikrim yok. Hani buraya üye olmanız gerekiyor. Ya da buraya bir link koymuş. Buraya tıklayarak inşallah açılacak. Hadi oğlum. Yani her neyse, buradaki link çalışıyordu.
Belki şu anda uploadladığı sitede bakım olabilir. Haberiniz olsun. Buradan indirebilirsiniz. Yaklaşık 4 GB'lık bir dosya. Yaklaşık olarak. Ara ara kontrol ederim. Açıldığı zaman da size gösteririm. Google Colab üzerinden kullanabileceğinizi söylemiştim. Google Colab üzerinden kullanmak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Bu Hugging Face'e üye olup ayarlar kısmından sanırım size bir user token oluşturuyor. Ona ihtiyacınız olacak. Normal kendi masaüstünüze indirip kuracaksınız da buradan direkt şey yapabiliyorsunuz. İndirebiliyorsunuz. Şurada haberiniz olsun. Burada sanırım ayrı modeller de var. Wi-Fi modeli falan diyor. Sizin tercihinize kalmış diyorum. Geçiyorum buraya. Sonra diyor ki indirdiğiniz .jkpt dosyasını model.jkpt olarak adını değiştirin diyor. Ve proje dosyalarındaki models dosyasının klasörünün içine koyun diyor. İndirilen dosyanın adını değiştiriyoruz ve proje dosyalarımızdaki models klasörünün içine koyuyoruz. Ve 5. adım olarak da Python'ı yükleyin diyor. Python'ı yüklerken kendi de link koymuş. Daha güncel sürümünde Google'layarak yükleyebilirsiniz. Fark etmez, her türlü çalışır. Python'ı yüklerken dikkat etmeniz gereken nokta şu. Add to Path seçeneği genellikle boş gelir. Seçili olmayarak gelir. Yükleme sırasında buna tik attığınıza emin olun. Ve bu sayede bunu yaptıktan sonra da kurulumunuz tamamlanacak. 6. adım optional diyor. Yani isteğe bağlı diyor. Buraya birazdan gireceğiz. Bazı hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Burada bahsedilen şeyleri yapmak gerekiyor. İlk önce ben kendi dosyalarımı göstereyim size. Proje dosyaları burada. Gördüğünüz gibi dosyayı indirdim. 4.1 GB'mış dosya boyutu. Model.jkpt olarak adını değiştirdim. Models klasörünün içinde. Ve şimdi 6. adıma gelelim. Altıncı adım biraz önce yukarıda bahsedilen hani 4 GB belleğe sahip bir ekran kartında bunu çalıştırıyorsanız şuraya metram yazın diyor. Bu yerde tam olarak şurası. Diyor ki proje dosyalarında webui-user.bat klasörüne gidip düzenleyi seçin diyor. Geliyoruz buraya. Şu diğer klasörleri bir kapatayım. Geldik. webui-user.bat. Sağ tıkladım. webui-user.bat. Düzenle dedim. Karşıma şöyle bir şey geldi. Sizin göreceğiniz şey şunlar olmayacak, sizin göreceğiniz şey. Büyük bir ihtimal bu olacak. Bende niye bu iki şey var? Oraya geleceğiz şimdi. İlki şu kısım, hatta ilk iki kısım. Ben çıktılarımı aldığım zaman, eğer benim için bir görsel oluşturduğu zaman bu çıktılar tamamen siyah oluyordu bende. Guide'ı incelediğimde şuraya şu kodu girdiğiniz zaman buraya ekstra şu kod mu denir artık, her neyse. Bu kelimeleri girdiğimiz zaman bu sorunun çözüleceğiydi. Girdim, denedim, çözüldü. Diğer ikinci low RAM kısmı ise Guide'da diyor ki eğer 4 GB veya altında bir şeyde çalıştırıyorsanız, yani ekran kartınızın belleği 4 GB ve altında ise buraya MetVRAM yazın diyor. MetVRAM. Benim ekran kartı belleğim 4 GB fakat ben bunu yaptığımda birkaç kere şey hatasıyla karşılaştım. Bellek sınırını aşıyor tarzı bir hatayla karşılaştım. O yüzden de ben de deneme amaçlı low VRAM'si çektim ve sıkıntısız şekilde kullanmaya devam ettim. Fakat biraz önce fark ettiğim üzere burada hani bu tarz bir hata aldığınız zaman şunu ekleyin diyor. Hani bunu ekleyip kendim denemedim. Ben sadece low VRAM'i çektim. Sıkıntısız kullanmaya devam ettim. İsterseniz siz deneyebilirsiniz. Ve aynı şekilde çıktılarınızda diyor, hani oluşturmuş resimlerde diyor, tamamen yeşil veya siyah görüntü varsa diyor, şunu da eklemeniz gerekiyor. Çünkü büyük bir ihtimal kullandığımız ekran kartı bir şeyi desteklemiyor o sebeple. Hızlı hızlı geçiyorum burayı. Yani kurulumu bitirdik. Nasıl çalıştırıyoruz? Oraya gelelim. Bu edit dediğimiz dosyaya çift tıklıyoruz ve karşımıza şöyle bir komut penceresi açılıyor. Buradan böyle yazmaya başlıyor. Şuraya kadar yazıyor. Sonra yavaş yavaş
tek tek eksik olan dosyalar varsa onları indiriyor, yüklüyor falan. İlk açılışta uzun sürüyor. Guide'da şey yazıyordu. Videosunu izlediğim arkadaşlar da bende ilk açılışta bir 15 dakika geçti falan diyorlardı. Emin değilim, Guide'da da yazıyor olabilir. Videosunu izlediğim arkadaşın videosunda da o bahsediyor olabilir. Fakat ben de bu 45 dakika civarında bir süre sürdü. Hani aklınızda bulunsun, bir miktar uzun sürüyor ilk açılışta. Hani bekleyin, merak etmeyin, donmadı. Hani açılacak, emin olun. Nereden kurulum işlemi bittiği zaman hani ilk çalışmaya başladığını nereden anlıyoruz? Burada bir bildirim geliyor. Running on the local URL diye. Sizin lokal dosyanıza bir port açıyor 7860 üzerine. Ve buradan çalıştığını anlamaya başlıyorsunuz. Nasıl programı kullanıyorsunuz? Şuradaki URL'i kopyalıyorsunuz. Tarayıcınızı açıyorsunuz. Tarayıcınız üzerine bunu yapıştırıyorsunuz. Ve artık Stable Diffusion kullanıma hazır. Gördüğünüz üzere. Burada belli başlı ayarlarımız var. Yukarıda belli başlı sekmelerimiz var. Hemen ufaktan bunlardan bahsedelim. Image to Text, diğer görsel oluşturan yapay zekalardan aşina olduğunuz üzere siz bir girdi girersiniz, bir prompt girersiniz ve generate dediğinizde yapay zeka sizin girdiğiniz girdiler üzerinden kendisi bir görsel oluşturur. Image to Image'de siz aynı şekilde yine bir prompt giriyorsunuz, yine bir girdi giriyorsunuz fakat buraya resim de koyuyorsunuz. O resmi deforme ederek veya o resimden yola çıkarak sizin girdiğiniz girdileri ekleyip bu resimden yola çıkarak sizin girdiğiniz girdilere göre bu resmi değiştiriyor. Ekstralar kısmında resmin boyutunu büyütme falan var. Bu diğer seçenekleri bilmiyorum. Settings kısmı varmış. Hiç dikkatimi çekmedi. Bakmadım bile açıkçası. Burayı da bilmiyorum ne işe yarıyor. Zaten bizim kullanacağımız genellikle ilk üst sekme. Buradaki adımlar var. Buradaki ayarlamaları biraz inceledim. Bu sampling metot emin değilim. Büyük bir ihtimal şeydir. Yani tahminen söylüyorum bunu. Görsel oluşturma algoritmasıdır yapay zekanın. Tahminen. Sampling steps dediği de yapay zekanın tek bir resim üzerinde kaç kere işlem yapacağı gibi düşünün. Mesela sampling steps'i genelde 20'de bıraktığınız zaman oluşturulan görseller pek hoşunuza gitmiyor. Benim tavsiyem hani minimum 50'de falan bırakın. Tabii ki görselin oluşturulması yapay zeka üzerinde daha çok çalıştığı için daha uzun sürüyor. Ama genellikle çıkan görseller sizi tatmin edici oluyor. Burası yükseklik ve genişlik. Videosunu izlediğim arkadaş Full HD bir görüntü üretmeye çalıştığı zaman hata aldığından bahsetmişti. Ben denediğimde ben de aynı şekilde hata aldım. Fakat aklıma geldi. Dedim ki ben zaten oluşturulan görseli yeniden boyutlandırabiliyorum. Ne yapayım? O zaman dedim şey yapayım. Yüksekliği bırakayım. 512 bırakayım. Genişliği de 960 yaparım. İki katını çıkardığım zaman oranları Full HD'ye yakın bir şey olur. Yani 1920'ye 1080'e yakın bir şey olur. 1920'ye 1080 olmuyor da 1024 falan oluyor işte. 2 ile çarptığınız zaman bu değerleri, rakamları. Burada Restore Faces, Tilting bilmem ne falan gibi şeyler var. Sanırım yüz üretmek yüz içeren insan yüzü, hayvan yüzü falan içeren şeylerde resimleri üretmek istediğiniz zaman tıklamanız lazım. Emin değilim. Ben daha önce hiç kullanmadım. Batch count var. Bu kaç tane resim üreticiyi bir grup içerisinde? Atıyorum ben bunu 5 yaptığım zaman, generate dediğim zaman bana 5 farklı resim üretip onları sunacak. 5 saatte kaç tane grup olacağı. Mesela bunu 5 yaptık, bunu 2 yaptık. 10 tane resim üretecek bize. GFG Scale ya da SVG bilmiyorum artık nasıl okunuyorsa. Her neyse CFG Scale. Bu yapay zekanın sizin girdiğiniz girdilere ne kadar bağlı olmasını istediğiniz. Bunu 30'da da kullandım, 20'de de kullandım. Fakat 7'deyken hani genellikle beni en çok tatmin edici sonuçlar 7'deyken geldi bana. Bu ne kadar yüksek olursa burada denilene göre
Bunu ne kadar yüksek yaparsanız yapay zeka o kadar sizin girdiğiniz girdilere sadık kalıyor. Ne kadar düşük olursa kendi yaratıcılığını o kadar daha çok konuşturuyor. Fakat ben genelde istediğim şeyleri de 7 tutarak, değerini 7'de tutarak elde ettim. Burada ekstra kısmı var. Üstüne script micript ekleyebiliyoruz galiba ekstradan. Bunları falan bilmiyorum. Bunları, hani o ayarlar konusunda fikrim yok. Bir diğer sekmemiz de image to image. Buraya da biraz önce bahsettik. Resim koyuyoruz. Girdileri yapay zeka kendi koyduğumuz resmi referans alarak yeni resimleri üretiyor. Ekstralar kısmında genellikle yeniden boyutlandırma işlemleri falan var. Burada da yeniden boyutlandırma algoritmaları sanırım bunlar. Bunlar falan var. Hani programın genel olarak kullanımı bu şekilde. Kurulumu anlattık. Kullanımı biliyorsunuz. Şimdi yavaştan asitlerimizi üretmeye başlayalım. Biraz önce site bizi trollemişti. Açılmayarak. Sanırım işte sitede problem varmış. Şu anda açık. Bir 5-10 dakika sonra açıldı site. Buradan download tuşuna basarak o model kısmını indirebilirsiniz. Hatta göstereyim. Şurada. Adım işte. Şuradan direkt indirebilirsiniz diyordu modeli. E için. Bu kısım yani. Bastığınız zaman burası açılacak. İnanılmaz. Ama açılmıyor diyordum. Açıldı. Buradan download'a basarak direkt indirebilirsiniz. Siteye üye olmadan da. Burayı göstermeden geçmiş olmayalım. Şey yapmadık. Söyledik text image falan ama herhangi bir resim üretmedik. Yazdığınız zaman direkt üretiyorsunuz. İşte de neyse bir kere yapalım, yapmış olalım. Yapmadan geçmeyelim. Ne yazalım buraya? Havada bir uçan köpek yazalım. Kaç tane üretsin? 2 tane üretsin. Bakalım ikisini de. 50 adımda üretsin. Full HD'nin yarısı kadar şeyler üretsin. Ve generate diyelim. Dediğimiz zaman, hatta generate dediğimiz zaman şurada bir bar görüyorsunuz. Konsol açtığınız zaman da şurada text to image if a laying dog on sky yazıyor. Yani bizim girdiğimiz prompt. Burada 5 dediği 2 tane üretecek. Biri ilk resim için. Şu anda başladı üretmeye. Burada adımlar var. 50 adım diyor. Yani şurada Sapnik Steps 50 idi. Gördüğünüz üzere. Burada başladı. Eğer şimdi tek bir resim için 50 kere üst üste geçecek bunun üzerinden. Sonra diğer resim için 50 kere üst üste geçecek. Sonra da bize sonuçları gösterecek. Ben burayı keserim. Hatta ben burayı kesmeyeyim. Şimdi aklıma geldi. Kaydı yeniden başlattım. Biz şeye bakalım. Bu sırada bu arkada bunu yaparken ben halihazırda zaten bir tane çıktı almıştım Stable Diffusion'dan. Yazdığınız zaman zaten gelen çıktılar şu şekilde oluyor. Hani buraya düşüyor. Direkt işlem bittiği zaman. Buradan gelen resimlere böyle bakabiliyorsunuz. Şeyimize bakalım. Materyal üretme kısmına gelelim. Benim videosunu izlediğim arkadaş Midjourney'de yapıyordu. Biraz daha değişik bir prompt giriyordu buraya. Ben denedim fakat Stable Diffusion'da bana pek beklediğim sonuçları vermedi. Ben bu tarz sonuçlar bekliyordum. Daha çok belli başlı yerlerde blur olan veya kendini çok tekrar etmeyen veya kendini bir kare içerisinde belli yerlerde tekrar edip sonra tekrar edemeyen resimler sundu bana. Fakat benim buraya girdiğim şeye benzer bir prompt girerseniz yani sonsuz bir tekstür. Yanına da Stonewall yazmışım. Yanına da ekstra 2 tane daha keyword eklemişim. Pattern metal diye. Bu tarz bir şey girerseniz benzer sonuçlar alırsınız. Sampling stepsimiz 50. Şey 7'de. CPG scale'imiz 7'de. Şimdi bu görsellerin şey olup olmadığını nasıl kontrol ediyoruz? Bir tane internet sitemiz mevcut. Bunu da açıklamalar kısmına koyacağım. Ben bunları nereden biliyorum? O arkadaşın videosundan gördüm bunları da aslında.
Buraya geldik. Çıktığımızı alıyoruz mesela. Ne olsun? Bu çıktığımız olsun. Bu direkt sürükleyebilirsiniz. İlla masa üstüne kaydetmenize gerek yok. Bıraktık. Ve gördüğünüz gibi kendini tekrar eden bir görsel var arka planda şu anda. Herhangi bir şekilde bir şey olmuyor. Yani biraz hafif kareli gibi duruyor ama sıkıntısız kendini tekrar ediyor gibi gözüküyor bu görsel. Hafif kareli durursa bile. Şöyle bir görselimiz daha var. Geldim. Bunu bıraktım. Gördüğünüz gibi tamamen bu hafif kareli de durmuyor. Sıkıntısız bir şekilde kendini tekrar edebiliyor. Hatta şuradan yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Şimdi görselle emin olduk. Kendini tekrar edebiliyor. Problem yok. Buna tıkladım. Bu arada görselin boyutları 512'ye 512 yaptım. Çünkü texture düz. Materyalin üzerine koyacağız. Oranları eşit olması lazım. Sağ tıkladım buna. Resmi farklı kaydet dedim. Masaüstüme kaydediyorum resmi. Şimdi bunu nasıl materyale döndüreceğimiz konusuna gelelim. Aa, bu Şimdi bu siteye geliyoruz. Bu sitede açıklamalar kısmında bu sitenin de linkini göreceksiniz. Şuradan Download Materialize for Windows 64-bit diyerek bunu indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosya bir RAR dosyası olacak. Onu masa üstüne bir yere çıkartın. Şimdi biz dosyamızı açalım. Ufak bir program yapmışlar aslında. Bu tarz texture'ların materyale dönüşmesi için. Programımızı çalıştırıyoruz. Programımız açılacak inşallah. Açıldı. Karşımıza şu tarz bir map geliyor. Şu tarz bir uygulama geliyor. Map demişim. Şimdi karşımıza gelen uygulamada Diffuse Map kısmında şuradan O'ya basıyoruz. Ve buraya kendi indirdiğimiz görseli şunu indirmiştik. Koyuyoruz. Burada bir canlı izleme şeyimiz mevcut. Sağ tuşa basılı tutarak böyle etrafında dönebilirsiniz. Mouse'un tekerleğiyle de yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Şimdi buraya geldik. İlk olarak yükseklik map'i. Buradan create dediğimiz zaman şu tarz bir şey geliyor karşımıza. Genellikle arkadaşın söylediğine göre videodaki arkadaşın default ayarlarda bırakmak güzel bir sonuç veriyor. Fakat bir şey söyleyelim. Burada parlak olan yerler daha yüksek anlamında. Siyah böyle biraz daha karartılı yerlerde daha basık anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Cracks dediğimiz zaman nasıl görünüyor? Default daha düzgün görünüyor. Buraya tıkladım. Height map'imi oluşturdu. Normal map'e geldim. Create dedim. Bakın normal map'imi oluşturdu. Görselin. Yani normal map'imizi de bilmeyenler için ışık yansımalarının hesaplandığı map'tir. Materyallerde. Bunu da oluşturalım. Gayet güzel görünüyor. Clips desek bu daha güzel oldu. Hafif böyle fark ettiyseniz taşların üzerine ufak girintiler, çıkıntılar ekledi. Bunu da oluşturalım. Metalik map'i boş geçiyorum. Çünkü şey olacak. Bu bir taş olduğundan parlamasına falan ihtiyacımız yok. Buradan Smoothness map geldi. Tekrar create dedim. Hani ne kadar parlak olacağı gibi bir şey olabilir. O ayarmış. Sanırım şunu ne kadar arttırırsam o kadar metalik oluyor. Emin değilim. Neyse şu tarz bir şey bıraktım şimdilik. Siz kendiniz kurcalarsınız bu kısmı. Create dedim. Edge ve Ambient Occlusion'dı galiba. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Bunlar işte detaylar. Edge'den emin değilim de Ambient Occlusion genellikle detaylar böyle taşların köşelerinde siyahlıklar, miyahlıklar falan. Bunları da oluşturalım. Direkt OK diyorum. Buna da OK dedim.
Şimdi buradan Show Full Materyal dediğiniz zaman materyalinizi görebilirsiniz. Hani baktığınız zaman gayet güzel bir materyal oldu. Hatta Smoothness kısmını biraz ayarlamak gerekiyor çünkü taş biraz şey gibi görünüyor şu anda. Islak gibi görünüyor. Işığı fazla yansıtıyor. Sanki biri üzerine yağ atmış, fazla ıslakmış gibi görünüyor. Fakat bunu da göstermiş olduk. Buradan şimdi yine aynı sitede şurada şey mevcut. Shader paket mevcut. Unity ve Unreal için. Buradan bunun shader paketlerini indirerek kendi bu shader'ları oyun projesine koyarak materyallerinizi bu shader'lar üzerinden üretebilirsiniz. Aynı şekilde buradan şeylerin çıktılarını alarak görsellerin. Ya da direkt Unreal'da nasıl bilmiyorum. Şeyim yok. Tecrübem yok Unreal'da. Fakat Unity'de normal bu maplerin şeylerini atıyorum. Diffusion kısmına kendi görselinizi. Normal map kısmına buradan aldığınız normal mapleri falan koyarak da Unity'nin kendi hazır materyali üzerinde de yapabiliyorsunuz. Aynı mevzuyu. Haberiniz olsun. Size şey göstermeyi unutmuşum. Nasıl bir görselleri kaydedeceğinizi göstermeyi unutmuşum. C proje ekliyoruz. Buradan dosya seçiyoruz. İsim veriyoruz. Mesela ne diyelim? Aynısını diyelim. 11 diyelim. Select'e bastığımız anda bütün görsellerimizi kaydetti. O klasöre. Daha sonra Unity veya Unreal Engine içerisinden materyallerinizi oluştururken bu görselleri kullanarak oyun motoru içerisinde de bu şekilde materyaller elde edebilirsiniz. Hani burayı anlattığımıza göre o zaman bir sonraki şeyle devam edelim. Asset üretme metoduyla devam edelim. Fakat önce bir şeye bakalım. Yüzde kaçta? Şu an %77'de. Biraz daha bekleyelim. Bunun çıktısına bakalım. Sonra devam edelim. Ben de arada kendime bir kahve koyayım. Kahvemi koyup geldim. Şeyimiz bitmiş. Resmi oluşturma sürecimiz bitmiş. Bir tane böyle garip bir resim yapmış. Bir tane köpek dedik. Ama iki tane var ve köpeğe Allah affetsin bir şeyler olmuş. Garip garip şeyler olmuş. Fakat ilk oluşturduğu resim kötü değil, gayet güzel. Şuradan görebileceğiniz üzere. 2 adet görselimizi aldık. Mesela bunu nasıl full HD yaparız? Buradan Send to Extras diyoruz. Direkt zaten bende 2 seçili, 2 katını. Buradan herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. Resize algoritması. Yani yeniden boyutlandırma algoritması. Ben bunu kullanıyorum genelde ilkini. Generate dediğim zaman bana bunun full HD halini veriyor. Buna da sağ tıklayıp kaydet diyerek kaydedebiliriz. Resmimizi açalım. Gördüğünüz gibi gayet büyük bir Full HD'ye yakın şeylerde bir resim oranlarda. Şey gösterdik. Texture oluşturmayı ve bunu materyale nasıl dönüştüreceğimizi gösterdik. Kullanımını gösterdik. Sırada bir tane daha şeyimiz kaldı. Nasıl asetler üretiriz? Onda da şey kullanacağız. Image to image kısmını kullanacağız. Burada da. Basit Paint üzerinden çizilmiş gibi resimler koyarak promptumuzu gireceğiz ve algoritmadan bunu sürekli şey yapacağız. Farklı resimlere promptumuza göre dönüştürmesini isteyeceğiz. Yalnız bu aşamada az bir şey e, görsel editi bilmek gerekiyor. Photoshop tarzı uygulamaları bilmek gerekiyor. Photoshop değil de GIMP de kullanabilirsiniz. Hani herhangi bir şekilde katmanları olan bir görsel edit programı lazım. Burada yapacağımız şey ise
Biz resmi oluşturacağız. Beğendiğimiz kısımları alıp ana resmimizde tutacağız. Sonra tekrar oluşturacağız. Bu şekilde düzgün görseller elde etmeye çalışacağız. Oyunlarımızda kullanabileceğimiz. O zaman ben ufaktan hazırlamaya başlayayım görselleri. Video o şekilde devam edelim. Size aslında diğer yöntemi de gösterecektim bu videoda. En beğendiğim yöntem olan. Fakat saatte geç olmaya başladı. Yarın da bir iş görüşmem var. Hem videoyu daha kısa tutmak adına hem de söz verdiğim gibi bu videoyu erken yüklemiş olmak adına bunu şimdiden yükleyeyim. Yarın bir gün belki bu program open source olmaktan çıkabilir, belli olmaz. Ben videoyu şimdiden yükleyeyim. İndirebilen arkadaşlar erkenden indirsin. Kullanmaya başlasınlar. Diğer yöntemi de daha sonraki günlerde yine hızlı bir şekilde yüklerim.